Merhabalar, bugün Şimbark'tayız. Sizi ters eve getirdim. Dünyada çok popüler ama bu ters evin çok büyük farklılığı var. Bu özel designer tarafından yapılmış ve anti-komünizmi temsil etmesi amacıyla e, yapılmış bir yapı. Biraz tarihinden bahsedeyim. Gerçekten diğer eğlence evlerinin aksine bu evin çok büyük anlamı var. Bu ev diğer evlerin aksine hem ters yapılmış hem eğimli yapılmış ki hem yapılırken işçiler cefa çekmişler ki bu cefanın aslında antikomünizmi, nasıl insanların çalışırken zorlandığını ve sonunda hiçbir şey ellerinde olmadıklarını sergilemek amacıyla hem yapılışında hem de insanlar içeride yürüdüğünde direkt düz yol bulunmamakta. İçeriye girdiğinizde eğimli bir yapı bulunmakta. Yani yürürken bile içerisinde tırmanmanız gerekiyor. Ve diğer evlerin aksine bu ev hiç modern döşenmemiş. 1970'lerin komünizm evleri şeklinde döşenmiş olup ayrıca bu evin içerisinde hala 1970'ten kalma televizyon ve komünizm propagandası yapan televizyon bulunmakta. Şimdi içerisine gireceğiz. Bu yer Polonya'nın kuzeyinde bulunuyor. Szymbark kentinde. Burada göreceksiniz. Bura normalde bir otel tesisi. Buradan içeri girip bileti alacağız ve turumuza başlayacağız. Buranın da mimarının adı Daniel Zabreski diye geçiyor. Burada ismini de göreceksiniz. 2007 yılında yapılmış ve gerçekten hem yapımında hem de turistler girdiğinde o kadar eğimli bir yapı var ki insanları bile zorlayarak komünizmin nasıl zamanında iyi olmadığını, insanlara kötü geldiğini anlatmak amacıyla çekilmiş. Şimdi içeri gireceğiz ve size tura başlatacağım. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Burada sosyal medya hesaplarını göreceksiniz. En az 100 like bekliyorum. Yorumlarda bahsedin. Ne düşünüyorsunuz? Siz daha önce ters eve gittiniz mi ve bu ev hakkında neler düşünüyorsunuz? İsterseniz başlayalım. Şimdi içeri girdik. O gördüğünüz yerden içeri girdik. Bura normalde otel tesisi, restoranlar bulunmakta. Buradan geçip sağdan gideceğiz. Normalde bir kişi 25 zloty. Onun haricinde 6 yaşa kadar çocuklarda da girişler bedava. Gördüğünüz gibi burada resmi çekilmiş. Burada isterseniz gelip fotoğrafı çekilebilirsiniz. Şimdi içeri girerken gördük. Bu gördüğünüz masa Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük tahtadan yapılmış, en büyük bir tane tahtadan yapılmış ve uzunluğu 36 metre. Uzunluğunda 12 Haziran 2002'de yapılmış gördüğünüz üzere. Ve bunun işlenmesi yaklaşık 9 gün sürmüş. Ve bunu organize eden kişi Daniel Czapewski. Aynı evi dizayn eden kişi. Ve gördüğünüz üzere o ters evi dizayn eden kişi ayrıca tek bir ağaç kütüğünden işlenerek yapılmış 36 metrelik masa, dünyanın en uzun masası da ağaçtan yapılma, yani tek bir parçada yapılan masası da burada hazır gelmişken de ilginçtir, size göstermek istedim. Gördüğünüz üzere tek bir kütük kesilmiş ve masa yapılmış. Gördüğünüz üzere hazır gelmişken de bu yeri görmek gerçekten ilginçti. İnternetten araştırdım. Böyle bir dünyanın en uzun bir kütükten, ağaçtan yapılma masasını göreceğimi hiç bilmiyordum. Dünyanın en büyük tek parçadan yapılmış ağaçtan masası. Dünyanın en uzun masası. Kesinlikle gelin, gerçekten ilginç. Ayrıca bu yerde bildiğiniz zigzag çiziyorsunuz. O yolu takip etmemiz gerek. O ters ev bu tarafta ama size burada Szybrak'a evini göstereceğim. Gelin içerisine bakalım. Gördüğünüz üzere eskiden insanların nasıl yaşadığını doğa ortamlarında, fotoğraflarda sergilemişler. Gelin içeri girelim, nasılmış bakalım. Bura ayrıca işte başkanlar, politikacılar, din adamları tarafından da ziyaret edilmiş. Gördüğünüz üzere taştan ocak, eski taştan ocaklar var. Gördüğünüz gibi her şey tahtadan. Eşim diyor ki, eşim dediğiniz üzere bu Sibirya eviymiş. Yani Sibirya'da insanların nasıl yaşadığını, nasıl evlerde oturduğunu göstermedik. Burada görüyorsunuz, birebir aynı ev burada yapılmış. Her şey tahtadan, yani
Red Dead Redemption oynamıştım. Aynı evler burada da bulunmakta. Yani sadece bunları ben filmlerde görürdüm ama gerçekten şuralara baksanıza. Her şey gerçek hayvan tüyünden. Ocaklar, fırınlar, ısınmalık yerler. İnanamıyorum. Ve gördüğünüz üzere evin lokasyonu bu. Gerçekte evler bu tarafta. Yani gördüğünüz üzere Kazakistan, Rusya tarafında getirilmiş bu ev. Biliyor musunuz burada insanların, Moğollar büyük ihtimal, orada yaşayanların yaşayışları, evleri, eski kabilelerin hala günümüzde nasıl yaşadıklarını gösteriyorlar. Gördüğünüz üzere. Ve aynı evler hala günümüzde de orada kullanılmakta. Örneği de burada. Kesinlikle buraya geldiğinizde sadece ters ev değil, böyle imkanlarla böyle evleri de görme imkanına sahip olabilirsiniz gördüğünüz üzere. Ve ayrıca gördüğünüz üzere Siberya'da bu evin arkasına girdiğimizde evlerin nasıl olduğunu, arka tarafında büyük ihtimal bura yatakhane, insanların buralarda yattığını görebiliyorsunuz. Bir tane örnek elbise bulunmakta. Gördüğünüz üzere çeşitli fotoğraf sergileri de bulunmakta. Burada gördüğünüz üzere ve ayrıca Sibirya'da kullanılan ayakkabıya bakın ya. Bu ayakkabı 500 yıl giyinse bile hiçbir şey olmaz. Ne kadar sıcak tutar bu ayakkabı. Gördüğünüz gözleme kuleleri full ağaçtan yapılma. Bir nevi burada Sibirya'da yaşamın nasıl olduğunu burada bir nevi gerçek birebir boyutlarıyla anlatmışlar ve gördüğünüz üzere bu evle bağlantılı olan yerin altında gördüğünüz üzere ve burada gördüğünüz üzere buharlı tren bulunmakta ve buharlı tren de Sibirya'ya gidiyormuş. Yani Sibirya'ya insanların nasıl taşındığını da burada görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada yatakhaneler var. O kadar insanlar buraya sıkıştırılıyormuş ki Sibirya'ya vardıklarında %90 insanlar burada hayatlarını kaybediyorlarmış. Gördüğünüz üzere eski buharlı tren ve insanların ne şartlarda gittiğini ve nasıl insanları doldurduklarını gösteren bir şekil de bulunmakta. Gördüğünüz üzere bu trenin aslında tarihi burada paylaşılmış. 1938 ile 1956 yılları arasında 2 milyon Polonyalı Sibirya'ya deport edilmiş. Yani ülkelerinden atılmış ve Sibirya'ya yollanmış Ruslar tarafından ve 10 Eylül 1940'da 320 bin kişi, 13 Nisan 1940 240 bin kişi, 30 Haziran 1940 300 bin kişi de 20 Haziran 1941 yılında deport edilmiş ve gördüğünüz üzere Eylül 1939'da toplamda 250 bin Polonya askeri de hapse atılmış gördüğünüz üzere ve 1940'ın bahar ayında ortalama 22 bin Polonya askeri, polis ve devlet çalışanları da gördüğünüz üzere yollanmış Sibirya'ya Rusya tarafından, yani cezalandırma ve gördüğünüz üzere 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da 500 bin Polonyalı da Polonya'ya dönmüş. Ve gördüğünüz üzere burada bu trenle insanları, Polonyalıları Nazi zamanında, Ruslar zamanında Sibirya'ya yolluyorlarmış ölüme. Ve gördüğünüz üzere ters eve geldik sonunda. Dediğim gibi başta buraya gelince bayağı bir zigzag çıkmanız lazım. Yol üzerinde gerçekten görmeye değer birçok şeyi de görebiliyorsunuz ve her şey bilete dahil. Ve bu pandemiden dolayı kimse yok ve koskoca ev bize kalmış durumda. Şimdi içerisine gireceğiz ve size her yeri göstereceğim. Gördüğünüz üzere buraya girdiğinizde gerçekten evin eğimli olduğunu, yani içeri girdiğinizde düz bir alanda yürümüyorsunuz. Komünizmin etkisinin ne kadar kötü olduğunu göstermek amacıyla hem yapılırken eğimli olarak yapmışlar hem de yürürken o kadar eğimli şekilde tırmanarak yürüyorsunuz ki yoruluyorsunuz sürekli, ki o komünizmin kötü etkisini size vermesi amacıyla yapılmış. Gerçekten çok değerli, anlamlı ve diğer ters evlerin aksine gerçekten bu evin büyük bir anlamı var. Kesinlikle gelmeniz ve görmeniz gerekiyor. Genellikle Google'a baktığımda çok fazla iyi yorumlar bulunmamakta. Çünkü insanlar bekliyor, eğlence bekliyor. Böyle komünizmden kalma eşyaları görünce insanlar hayal kırıklığına
giriyor ve özellikle çocukları için, çocuklarını getiriyorlar ve gerçekten çocukları için çok fazla atraksiyon bulamıyorlar. Gelin içerisine girelim. Çok fazla konuşmayayım ve içerisini göstereyim. Tabii ki bunlar büyük ihtimal taş bloklar değil, plastikten kaplama yapılmış. Gelin içeri girelim. Dediğim üzere görün. Gördüğünüz üzere burada her şey tersten yapılmış. Ve gerçekten baş dönmesi olabilir. Gerçekten başım döndü şu an içeri girince. Gördüğünüz üzere her şey tersten yapılmış ve aynen komünizm evleri şeklinde döşenmiş ve yer eğimli. Yani tırmanmanız gerekmekte. Gördüğünüz üzere tüm eşyalar 1970'lerden kalma. Sabitlenmiş eski döşekler. Üst kata da çıkacağız. Eski kapılar ve boyayı bile hissedebiliyorum gördüğünüz üzere. Odalar. Cidden yürümek çok imkansız ve başım dönüyor. Şu an başım aşırı şekilde dönmüş bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada herhalde. Oh. Me too. Başım çok aşırı şekilde dönüyor. Gördüğünüz üzere dolaplar. Çok fazla dolu değil. Ondan dolayı insanlar buraya geldiklerinde biraz hayal kırıklığına uğruyor. Turn upside down. Nasıl? Maskeyi çıkaralım. Kimse yok zaten. İnanamıyorum ya. Magic gördünüz mü? Nasıl? Üst katına da çıkalım. Size üst katını da göstereyim. Hatta şeye gidelim. Gelin. Hatta bunun üstüne oturalım. Kamerayı da döndürelim 360 derece. Nasıl? İşte size dediğim televizyon 1970'lerden kalma. Şu an televizyon kapalı ama internette gördüğünüz üzere 1970'lerde komünizm propagandası yapılıyordu bu televizyonda. Yani reklamlarında gördüm. Gördünüz. F. Gördüğünüz üzere eğimli yer ve buraya geldiğinizde kesinlikle mideniz bulanacak. Yürümek gerçekten çok zor. O komünizmin cidden hani komünizmi sevenler bile bu evi gezdikten sonra diyecekler ki arkadaşlar çok büyük bir göz illüzyonu var burada. Gördüğünüz üzere yürüyorsunuz ve aynı yere varacaksınız. Ama tırmanarak gideceksiniz. Çok eğimli. Gördüğünüz üzere burada da üst katta da resim sergisi bulunmakta. O bildiğiniz standart ters evlerin aksine burada daha çok tarihi, komünizmin etkisini vermek istemişler. Yani buraya çocuklarınızla geldiğinizde cidden zorlanabilirsiniz. Çünkü ev eğimli ve arkaya doğru sürekli gidiyorum ve tırmanmanız gerekiyor. Şu an midem çok bulandı. Gördüğünüz üzere ters ev. Burada da bazı komünizmi dalga geçen, eleştirilen birçok resimler de bulunmakta. Gördüğünüz gibi Krakow'daki Nazi kampı, concentration kamptan görüntüler. Gördüğünüz gibi o trenin Sibirya'ya insanları ölüme yolladıkları trenin bir sergisi. Gördüğünüz gibi beyaz güvercin, özgürlüğün simgesi. Gördüğünüz üzere Polonya bayrağı ve arkasında Papa gözlüyor, yani bir nevi eleştiri amaçlı yapılmış çok güzel bir görsel bulunmakta. Ve gördüğünüz üzere bakın çok güzel yapmışlar. Ölüler toprağın altında ve üstünde haç sembolü. Yalnız kişiler gördüğünüz üzere hiçlik. Ya gerçekten burada sergilenen resimler bile çok anlamlı ve mesela burada tırmandık, burada aşağı doğru eğimli yaklaşık 30-35 derece, cidden hani dikkatli olunması gerekiyor. Gördüğünüz üzere ters evin burada değişik görselleri bulunmakta. Gerçekten bu ev çok manalı ve çok güzel yapılmış. Yani gerçekten anlamlı ev. Diğer turizm amaçlı yapılan ters evlerin aksine burada gerçekten
bir amaç, bir bilgi, bir serzeniş görüyorsunuz. Buraya kesinlikle gelmenizi öneririm. Yani dünyanın birçok yerinde büyük ihtimal ters evler vardır ama bu ters ev gerçekten anlamlı. Diğer evlerin aksine tüm mobilyalar eski. Size burada sadece çocuklarınıza eğlence için değil, gerçekten bir anlam, bir tarih vermek amacıyla, eleştiri amacıyla size çok güzel bir ev hazırlanmış ve gördüğünüz üzere şu an aşağı gidiyorum çünkü çok eğimli. Ve bunu yapan inşaatçıların da, ustaların da nasıl cefa çektiğini düşünemiyorum. Düşünsenize eğimli bir bina döküyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere eski, hatırlarsınız anneannelerin, babaannelerin evlerinde eski kaplama dolaplar da burada bulunmakta. Eskiden biz böyle yaşardık ya, böyle tahtadan, her şey tahtadan, eski menteşeler, dolaplar, gördüğünüz üzere pencereler, çiçekler, eski mobilyalar gördüğünüz üzere. Çıktık, aşırı mide bulantısı vardı ve size göstereceğim. Evin girişi zaten buradan girmiştik. Görüyor musunuz? Burası düzgün yüzey. Ve görüyor musunuz eğimi? Normalde düz gitmesi lazım ama eğimli gidiyor. Gördüğünüz üzere yaklaşık 30 derecelik bir eğim var. Ve öyle bir illüzyon yapmışlar ki mideniz bulanıyor. Videomuz böyleydi. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız takip edin ve like'a basın. Yeni video paylaştığımda bildirimlerin de size gelmesini istiyorsanız bildirim çanına da basın ki yeni videoları kaçırmayın. En az 100 like bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca burada birçok videomu da görebilirsiniz. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.